Ve evet, Prime Video'da yepyeni bir dizi var, Steel. Başrolde Sophie Turner oynuyor, türü de suç ve gerilim. 21 Ocak 2026, yani bugün itibarıyla yayında. Senin için de elimize geçen bütün eleştirileri, notları, her şeyi masaya yığdık. The Hollywood Reporter, Collider, Roger Ebert Rule sitesi, The Guardian, bayağı kalabalık bir dosya var önümüzde ve açıkçası bu kadar birbiriyle çelişen eleştiriyi bir arada gördüğümüz nadirdir. İşte bizim görevimiz de tam olarak bu. Bu gürültünün içinden en önemli sinyalleri yakalayıp sana sunmak. Bu dizi vaktini ayırmana değer mi? Yoksa parlak ambalajlı ama içi boş bir başka soygun hikayesi mi? Hadi gel birlikte bu kaynakların derinliklerine inelim. İşe en şaşırtıcı yerden başlayalım istersen, puanlar. Eleştiriler resmen ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda 10 üzerinden 5 verip vasat diyenler var, diğer yanda 9 puanla yılın sürpriz hiti olabilir diyenler. Arada neredeyse hiç gri alan yok. Bir dakika, bu normal bir fikir ayrılığı değil. Bu resmen eleştirmenlerin bambaşka iki dizi izlemiş olması gibi bir şey. Bu nasıl olabilir? Bir diziyi aynı anda hem vasat hem de yılın en iyisi yapan ne olabilir ki? İşte bu, bugünkü analizimizin ana sorusu. Ama sana ilginç bir ipucu vereyim. Bütün bu kavganın ortasında, istisnasız herkesin üzerinde anlaştığı tek bir şey var. Neymiş o? O da Sophie Turner'ın performansı. Ama oraya gelmeden önce istersen şu meşhur soygunun neyle ilgili olduğuna bir bakalım. Merakla bekliyorum. Hikaye nerede ve nasıl başlıyor? Bizi doğrudan Londra'nın finans merkezine Loch Mill Capital adında dev bir emeklilik fonu şirketine götürüyor. Tipik, sıkıcı bir ofis günü hayal et. Ama sonra kapılar kırılıyor ve içeri ağır silahlı, son derece organize bir soyguncu ekibi dalıyor. Klasik bir başlangıç. Hedefleri ne peki? Kasadaki paralar mı? Çok daha fazlası. Hedefleri tam 4 milyar sterlinlik emeklilik fonu. 4 milyar mı? 4 milyar. Kaynaklara göre bu İngiltere tarihinde en büyük soygun. Ve bu parayı fiziksel olarak çalamayacakları için içeriden birilerine ihtiyaçları var. Ve o birileri de ana karakterlerimiz oluyor sanırım. Aynen öyle. Soyguncular Zara'yı, yani Sophie Turner'ın karakterini ve onun en yakın iş arkadaşı Luke'u. Ha evet, Archie Madekwe oynuyordu değil mi? Evet, Luke. Onu rehin alıp bu akıl almaz parayı kendi hesaplarına transfer etmeye zorluyorlar. Eleştirmenlerin çoğu dizinin bu ilk bölümünün inanılmaz gerilimli ve tempolu olduğu konusunda hemfikir. Öyle mi? Hatta biri sanki bir Die Hard filminin içinde buluyorsunuz kendinizi diyor. Tamam, bu ilgi çekici, yüksek tempolu bir soygun hikayesi. Ama bu eleştirmenleri neden bu kadar ikiye bölsün ki? Çünkü dizi ilk bölümden sonra büyük bir vites değişikliği yapıyor. Mesele soygunun nasıl yapıldığı olmaktan çıkıp Neden yapıldığına mı geliyor? neden yapıldığı ve bu işin arkasında kimin olduğu sorusuna evriliyor. O noktadan sonra dedektif Rice Kovak'ın yürüttüğü soruşturmayla Zara'nın kendi hayatta kalma mücadelesi iç içe geçiyor. Yani klasik bir katil kim gizemine dönüşüyor. Ama bu biraz riskli değil mi? Başlangıçtaki o Die Hard temposundan sonra izleyiciyi bir anda daha yavaş bir dedektiflik hikayesine çekmek, o ilk enerjiyi öldürmez mi? İşte bu eleştirmenleri bölen ilk çatlaklardan biri ama dizinin yapısı tam olarak bu. Zara kendini dev bir komplonun içinde buluyor ve her çözdüğü sır arkasında daha büyük bir sırrı ortaya çıkarıyor. Collider'daki bir eleştirmenin deyimiyle Zara'nın sürekli yine lanet bir katman daha diye düşündüğü bir soğan gibi. Katman katman açılan bir hikaye. Aynen öyle. O zaman bu soğanın merkezindeki isme, yani eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı Sophie Turner'a gelelim. Anladığım kadarıyla dizinin en büyük kozu o. Koz demek hafif kalır. Roger Ebert sitesindeki bir başlık durumu özetliyor. Harika bir Sophie Turner, stili klişelerinin üzerine taşıyor. Yani dizi aslında klişe olabilir ama Turner tek başına onu izlenir kılıyor. Tam olarak bunu söylüyor. Peki, canlandırdığı Zara karakteri nasıl biri? Tipik bir aksiyon kahramanı mı? Tam tersi, işte karakteri ilginç kılan da bu. Zara ilk başta işinde sıkışıp kalmış, hayattan bezmiş ve hafta sonları sarhoş olarak gerçeklerden kaçan 20'li yaşlarındaki sıradan bir ofis çalışanı. Hatta bir polis memuru onu, hayatı o kadar anlamsız ki katlanabilmek için her hafta sonu içmesi gereken biri. Kulağa pek de 4 milyar sterlinlik bir soygunun merkezindeki kilit isim gibi gelmiyor. Aynen, ama soygun başladığı anda o sıradan kadının içinden inanılmaz zeki, gözlemci,
uyumlu ve dayanıklı biri çıkıyor. The Guardian'daki eleştirmen harika bir benzetme yapmış. Nedir? Zara bir süper kahraman değil, daha çok köşeye sıkışmış bir teryer. Panik yapıyor, hata yapıyor ama asla pes etmiyor. Çok iyi benzetmeymiş. Bu da karakteri çok daha gerçekçi ve bağ kurulanır kılıyor tabii. Kesinlikle. Bu rol onun kariyeri içinde bir dönüm noktası gibi duruyor. Sanki yıllardır beklediği başrol buymuş gibi. Öyle görünüyor. Eleştirmenler, Turner'ın bu rolle ne kadar geniş bir oyunculuk yelpazesi olduğunu kanıtladığını söylüyor. Ama karakterin gücü sadece Turner'ın performansından gelmiyor. Zara, olaylara tepki veren bir kurban değil. Aktif bir rolü var yani. Çok aktif, sürekli hamle yapan, kendi soruşturmasını yürüten, satranç oynar gibi birden fazla düşmanıyla aynı anda mücadele eden bir karakter. Peki, karakterin bir derinliği var mı? Yani bu dayanıklılığı nereden geliyor? Evet ve bu da dizinin en güçlü yanlarından biri olarak gösteriliyor. Zara'nın annesiyle olan sorunlu ve karmaşık ilişkisi, onun bu hayatta kalma içgüdülerinin temelini oluşturuyor. The Guardian'daki eleştirmen, Turner ve annesini oynayan Anastasia Hill'le arasındaki sahnelerin o kadar güçlü olduğunu yazmış ki, Evet. sadece bu ikili üzerine ayrı bir aile draması çekilse izlenirdi diyor. Vay be. Kısacası hikayenin kendisi zaman zaman savrulsa bile Sophie Turner'ın performansı izleyiciyi koltuğuna bağlayan bir çapa görevi görüyor. Tamam. Sophie Turner'ın performansı tek başına bütün diziyi kurtarmaya yetiyor mu peki? Çünkü bir yapım ne kadar parlak olursa olsun tek bir yıldızın omuzlarında ilerleyemez. Yan karakterler ne durumda? Eleştirmenler onlara da bu kadar cömert davranmış mı? İşte şimdi o meşhur fikir ayrılıklarının başladığı alana giriyoruz. Kısa cevap, hayır, hiç cömert davranmamışlar. Tüm karakterlerin karton gibi ve yetersiz geliştirilmiş olduğu yönünde. Mesela kimler? O soruşturmayı yürüten dedektiften başlayalım. Dedektif Rice, The Hollywood Reporter'daki eleştiri çok acımasız. Diyor ki, karaktere derinlik katmak yerine hikayeye hiçbir faydası olmayan klişe bir kumarbazlık eklemişler. Ah, o klişe. Aynen. Turner'la kimyası fena bulunmasa da aralarındaki romantik gerilimin bir türlü inandırıcı olamadığı ve havada kaldığı söyleniyor. En çok eleştirilen karakter kim peki? Genelde böyle dizilerde sinir bozan bir karakter olur. Tam üstüne bastın. Zara'nın en yakın arkadaşı Luke, eleştirmenlerin nefretini kazanmış gibi görünüyor. Öyle mi? Collider'daki bir yazar, Luke o kadar sinir bozucu bir karakter ki onu kurtaracak tek bir özelliği bile yok diyor. Archie Madekwen'in performansının cazibeden yoksun olduğu ve Zara'nın bu adamla neden arkadaşı olduğunu bir türlü anlayamadığımız söyleniyor. Hepimizin hayatında vardır aslında öyle bir arkadaş. Bunu neden yanımda gezdiriyorum dediğimiz. Ama bir dizide ana karakterin en yakın arkadaşı olunca katlanmak zorlaşıyor tabii. Kesinlikle. Ve bu durum dizinin genel yapısında ciddi bir dengesizlik yaratıyor. İzleyici olarak Zara dışında kimseyi umursamıyorsun. Bu da gerilimi baltalıyor. Tabii ki. Roger Ebert'in eleştirisinde soyguncular için bile Die Hard'ı çok fazla izlemiş bir grup jenerik kötü adam tanımı yapılıyor. Eğer ana karakter dışındaki hiç kimsenin akıbetini merak etmiyorsan, tehlike hissi de doğal olarak azalıyor. Anladım. Yani karakterlerin ilişkileri organik bir kimyadan çok sanki senaryoda şimdi bu ikisi yakınlaşmalı, yazdığı için ilerliyor gibi hissettiriyor. Bu da bizi en tartışmalı konuya getiriyor sanırım. Dizinin temposu ve kurgusu. Eleştirmenlerin resmen bir iç savaş yaşadığı nokta burası değil mi? Tam olarak öyle. Bir tarafta diziyi göklere çıkaranlar var. Mesela CBR'daki eleştirmen dizinin bağımlılık yaratan bir yapısı olduğunu ve insanı koltuğuna bağladığını söylüyor. Collider'sa evet ilk başta biraz yavaş başlıyor ama özellikle 4. bölümden sonra tempo öyle bir artıyor ki her an bir sürprizle karşılaşıyorsun diyor. Sleeper hit potansiyeli taşıdığını bile söylemişler. Aynen, yani kimsenin beklemediği bir anda patlayabilir diyorlar ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Nedir o? The Hollywood Reporter ilk bölümdeki o yüksek enerjiden sonra dizinin freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gittiğini söylüyor. Screen Rant ise temponun tutarsız olduğunu ve hikayenin gereksiz yere karmaşık ve bulanık hale geldiğini savunuyor. Finalin ise neredeyse herkes tarafından bir hayal kırıklığı olarak görüldüğü ve fazla zorlama hissettiği de ekleniyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir?
Aynı tempoyu bir grup bağımlılık yapıcı bulurken diğer grup nasıl dağınık ve tutarsız bulabilir? Bence bunun nedeni dizinin hikaye anlatım tercihinde yatıyor. Dizi, izleyiciyi sürekli şaşırtmak üzerine kurulu. Her bölüm sonu yeni bir büyük ifşa, her karakterin arkasından çıkan yeni bir sır. Sürekli ters köşe yani. Hızlıca bir şeyler uyduruyor. Anlıyorum. Yani bu dizi aslında izleyicinin beklentileri için bir turnusol kağıdı gibi. Eğer sürekli ters köşeye yatırılmayı seviyorsan bu dizi senin için harika. Ama mantıklı bir olay örgüsü arıyorsan hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Çok güzel özetledin. Kolaydır'daki bir eleştirmenin dediği gibi bu dizide yolculuk varış noktasından daha önemli. Yani sonuçtan çok süreç mi keyifli? Aynen. O finale giden yoldaki sürekli virajlar ve sürprizler daha keyifli olabilir. Tabii bir de soğuk cüzdanlar gibi finansal jargonun hikayeyi yavaşlattığını söyleyenler var. Soğuk cüzdan mı? O da ne demek? Kripto paraların saklandığı, internete bağlı olmayan USB bellek gibi fiziksel cihazlar. Yani paranın en güvenli hali. Ama eleştirmenler diyor ki bu tür aşırı teknik detaylar hikayenin gerilimini düşürüp izleyiciyi konudan uzaklaştırabiliyor. Peki tüm bu soygun, komplo ve gerilimin altında yatan daha derin bir mesaj var mı? Yani dizi bir şeyler anlatmaya çalışıyor mu? Evet ve bu da dizinin en çok eleştirilen yönlerinden biri. Steel sadece bir gerilim olmanın ötesine geçip kapitalizm, para ve toplumsal eşitsizlik üzerine büyük laflar etmeye çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? The Hollywood Reporter'a göre karakterler kişiliklerinden çok parayla olan ilişkileri üzerinden tanımlanıyor. Parası olanlar, paraya ihtiyacı olanlar ve onu elde etmek için her şeyi yapacak olanlar. Dizide sisteme karşı bariz bir öfke var. Mesela milyonlarca insan açlıktan ölürken buna sebep olanların özel jetleriyle orman yangınlarının üzerinden uçtuğu bir düzene yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Çalışanların kendi emekleri üzerinden devasa paralar kazanan patronlarına duyduğu öfke de sıkça işleniyor. Kulağa iddialı geliyor ama bir aması var gibi hissediyorum. Büyük bir aması var. Eleştirmenlere göre dizi bu çok önemli ve büyük temaları masaya koyuyor ama sonra onlarla ne yapacağını bilemiyor. Yani Finansal sistemin ne kadar adaletsiz olduğuna dair yaptığı yorumların doğru ama aynı zamanda çok bariz ve yüzeysel kaldığı söyleniyor. kapitalizm kötüdür demekle yetiniyor. Aynen öyle. Sadece sorunu tespit ediyor ama derinlemesine bir analiz veya cesur bir yorum getiremiyor. The Hollywood Reporter'daki eleştiri bu konuda çok net. Dizi, kendi ortaya attığı mantığı gerçekten cesur veya şaşırtıcı bir yere götürme cesaretini gösteremiyor. Potansiyelini harcıyor. Tam olarak bu. Hatta aynı eleştiri dizinin bütün etkisini özetleyen bir sahneden bahsediyor. Finalde bir karakter yaşanan onca kaosa, ölüme, ihanete bakıp şöyle diyor. Tüm bu kaos ne içindi? Bir havai fişek gösterisi için. Vay. Eleştirmene göre bu cümle dizinin kendi durumunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Başlangıçta büyük, görkemli bir patlama vaat ediyor ama sonunda geriye sadece bir duman ve anlamsızlık kalıyor. Bu oldukça sert bir yorum. Peki tüm bu parçaları birleştirelim o zaman. Bütün bu kaynakları analiz ettikten sonra dinleyicimize ne söyleyebiliriz? Steel nasıl bir dizi? Steel tam anlamıyla bir bıçağın iki yüzü gibi. Bir tarafta neredeyse herkesin ayakta alkışladığı, Sophie Turner'ın kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği, diziyi tek başına sırtladığı bir gerçek var. Eğer sadece onun için bile izlemek istersen hayal kırıklığına uğramayacaksın. Ama diğer tarafta Ama diğer tarafta tek boyutlu ve sinir bozucu yan karakterler, bazılarına göre bağımlılık yapıcı, bazılarına göre ise tamamen dağınık bir tempo. Ve en önemlisi, büyük iddialarda bulunup altını dolduramayan yüzeysel bir toplumsal eleştiri var. yani özetin özeti şu. Eğer bir dizide beklentin sürekli artan bir gerilim, her bölümde yeni bir şok ve yıldız bir oyuncunun parladığını görmekse Steel tam sana göre. Hatta bağımlısı bile olabilirsin. Ama eğer karakter derinliği, tutarlı bir senaryo ve anlamlı bir alt metin arıyorsan, muhtemelen sonunda tüm bu kaos bir hiç için miydi diye düşünenlerden olacaksın. Bu durum aslında akla daha genel ve önemli bir soruyu getiriyor.
Steel, günümüz yayın platformlarındaki bir trendin mükemmel bir örneği. Nedir o trend? Yıldız odaklı yapım. Yani bütün pazarlamayı, bütün hikayeyi tek bir büyük ismin omuzlarına yüklüyorlar. Sophie Turner, Tom Hiddleston, Zendaya Onlar varsa izleyicinin oynat tuşuna basacağı varsayılıyor. ve bu sırada hikaye, yan karakterler gibi diğer unsurlar ikinci plana atılıyor. Doğru. İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Harika bir performans, kusurlu bir senaryoyu, zayıf karakterleri ve tutarsız bir tempoyu kurtarmak için her zaman yeterli midir? Yoksa bir noktada en parlak yıldızın ışığı bile etrafındaki bu yapısal boşluğu doldurmaya yetmez mi? Bir diziyi izlenebilir kılmakla iyi kılmak arasındaki fark belki de tam olarak budur.